Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RSI indikatörünün Excel'de nasıl hesaplandığını anlatacağız. Göreceli güç endeksi diye tabir edilen bu indikatör, hisse senedinin kapanış değerlerinin yukarı ve aşağı yönlü hareketlerini kıyaslayarak fiyatların hangi yöne gideceğini belirlemeye çalışır. RSI hesaplanmasında kullanılan formül ekranda göründüğü gibidir. Ortalama yukarı hareketlerin ortalama aşağı hareketlere bölünmesiyle RS değeri elde edilir. RS daha anlamlı bir hale getirilerek RSI değeri elde edilir. RSI indikatörü 0 ile 100 arasında bir değer almaktadır. RSI belirli bir periyoda göre hesaplanır. Standart olarak 14 günlük periyot kullanılır. Excel'de BIST 100 endeksinin günlük kapanış değerlerini görmektesiniz. İlk önce kapanış fiyatları bir önceki günle karşılaştıralım. Bunun için ilgili hücreyi önceki hücrelerden çıkarıyoruz. Bunu tüm kolona uygulamak için ilgili hücreye çift tıklıyoruz. Burada artı değer alması önceki güne göre artış gösterdiğini, eksi değer alması ise önceki güne göre düşüş gösterdiği anlamına gelmektedir. Sonraki iki kolonda ise yukarı hareket ve aşağı hareketle yer almaktadır. Pozitif değer aldığında yukarı hareket kolunda yer alırken negatif değer aldığında aşağı hareket kolunda yer almaktadır. Yukarı hareket kolunu bulabilmek için eğer fonksiyonuna yararlanıyoruz. Eğer C3 fonksiyonu hücresi büyüktür sıfırdan ise nokta virgül C hücresi değilse sıfır. Bunu da tüm koluna uyguluyoruz. Aynı şekilde aşağı hareket kolunu bulabilmek için eğer fonksiyonunu yazıyoruz. Burada negatif değer almasını istemiyoruz. Negatif değer almaması için mutlak değer fonksiyonuna yararlanmamız gerekiyor. Bunu da tüm koluna uygulayalım. Sonraki adımda ortalama yukarı hareket ve ortalama aşağı hareketleri bulmamız gerekiyor. RSI'da standart olarak 14 günlük periyot kullanmıştık. 14 günlüğü buluyoruz. Yan hücreye geçiyoruz. Burada ortalama fonksiyonundan yararlanıyoruz. Tüm sütundaki ortalama hareketleri bulmak için burada çift tıklama yapmıyoruz. Eğer çift tıklama yaparsak yanlış sonuç elde ederiz. Doğru sonuç elde edebilmek için önceki başına parantez koyalım. Çarpı 13 artı ilgili günün yukarı hareketini ekliyoruz. 14 günlük periyoda bölüyoruz. Bunu da tüm kolona uyguluyoruz. Aynı şekilde ortalama aşağı hareketi bulmak için 14 günlük ortalamayı alıyoruz. İlgili günü 13 ile çarpıyoruz.
14 günlük periyoda bölüyoruz. Bunu da tüm koluna uyguluyoruz. Daha sonraki adımda ise RS değerini bulacağız. RS değeri ortalama yukarı hareketlerin ortalama aşağı hareketlere bölünmesiyle RS değeri elde edilir. RS değerini bulalım. Tüm koluna uygulayalım. RSI değerini bulalım. Parantezini açıp 100. Burada çift parantez kullanıyoruz. Tüm koluna uyguluyoruz. Ve en son güne geliyoruz. Buradaki en son günde RSI değeri 33,7382'dir. Bunu da güncel grafikten bakarak doğrulamasını yapabiliriz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.